Geçtiğimiz yıl yani 2023'te hani şu 19. yüzyılda kaldığını sandığımız o hastalık var ya, Evet, o romantik şairleri falan öldüren nostaljik hastalık. aynen öyle. İşte o hastalık dünya çapında 1,25 milyon insanın hayatına mal oldu. İnanılmaz bir rakam gerçekten. Yani sıtmayı, tifoyu, hatta devam eden savaşlarda ölen insanların toplamını bile geride bıraktı. Covid-19'u da tahtından indirdi ve dünyanın en ölümcül enfeksiyonu unvanını geri aldı. Çok sarsıcı aslında, sadece geçen yılki sayılar değil de tarihsel perspektiften baktığımızda karşılaştığımız tablo gerçekten inanılmaz. Hı hı. Bugüne kadar dünya üzerinde yaşamış her 7 insandan birinin bu hastalıktan öldüğü tahmin ediliyor. 7 insandan biri mi? Vay canına. Aynen öyle. İnsanlığın ortaya çıkışından beri bizimle seyahat eden, zaaflarımızı, kurduğumuz o eşitsiz sistemleri falan kendi avantajına kullanma konusunda kusursuzlaşmış bir stratejisten bahsediyoruz. İşte tam da bu yüzden sevgili dinleyicimiz, kaynakların kökenine indiğimiz bu yolculukta amacımız sadece tıbbi bir hastalığın anatomisini çıkarmak değil. Kesinlikle. John Greene'in o muazzam Her Şey Verem'dir adlı çalışmasından yola çıkarak masadaki notları inceleyeceğiz. Veremin insanlık tarihini, ülke sınırlarını, modayı, hatta dünya savaşlarını nasıl sessizce şekillendirdiğini konuşacağız bugün. Çok heyecan verici bir derinlemesine inceleme olacak. Hadi bunu biraz açalım o zaman. Hastalığın bu kadar uzun süre bizimle kalabilmesinin altında yatan o sinsi biyolojiyi anlamakla başlamamız lazım bence. Haklısın. İşin temeli orada çünkü. Şöyle düşün. E. coli gibi o bildiğimiz bakterileri gözün önüne getir. Vücuda girdiklerinde laboratuvar ortamında 20 dakikada bir falan ikiye katlanıyorlar. Çok hızlı çoğalıyorlar, evet. Bir anda her yeri işgal eden, gürültülü, agresif bir akıncı ordusu gibidirler. Vücut hemen alarma geçer, ateş yükselir falan. Ama verem bakterisi, yani Mycobacterium tuberculosis, bambaşka bir oyun oynuyor. Günde sadece bir kez bölünüyor. Evet, günde sadece bir kez. Akıncı değil de son derece sabırlı, yavaş hareket eden bir kuşatma ordusu gibi. Bakterinin bu kadar yavaş büyümesinin arkasında aslında hayatta kalma sanatının zirvesi yatıyor, biliyor musun? Nasıl yani? Şöyle diyeyim, verem bakterisi diğer pek çok bakterinin aksine dış yüzeyinde mikolik asit denilen son derece kalın, böyle mumsu ne yağlı bir hücre duvarı inşa ediyor. Hmm, Bu duvarı örmek çok fazla enerji ve zaman gerektirdiği için de bakteri yavaş çoğalıyor, ama bu yatırımın devasa bir getirisi var. nedir o getiri? Vücudumuzun savunma askerleri olan o beyaz kan hücreleri normalde yabancı bir organizmayı gördüklerinde onu içlerine alıp asitlerle parçalayarak sindirirler. Evet, bildiğimiz bağışıklık sistemi mekanizması. Aynen. Ancak verem bakterisiyle karşılaştıklarında o kalın ve yağlı duvarı bir türlü aşamazlar. Bakteri beyaz kan hücresinin içinde ölmeye resmen reddeder. Beyaz kan hücreleri de bu durumu fark edince sanırım bir B planı devreye sokuyor, değil mi? Evet. Madem öldüremiyoruz, bari etrafını sarıp hapsedelim diyorlar. Kesinlikle öyle. Tam bir izolasyon stratejisi izleniyor orada. Bağışıklık sistemi hücreleri bakterinin etrafında toplanıp mikroskobik ölçekte kireçlenmiş bir hapishane duvarı örüyorlar. Patatese falan benzeyen yapılar. Evet, patatese veya küçük bir yumruya benzeyen bu yuvarlak hücresel hapishanelere tüberkül adı veriliyor. Hastalığın adı da buradan geliyor zaten. Aynen öyle. Bakteri o tüberkülün içinde ölmüyor, sadece uykuya dalıyor. Vücudun savunması güçlü kaldığı sürece bakteri o zindanda 10 yıllarca bekleyebiliyor. Buna latent, yani gizli verem diyoruz. Şu an dünya nüfusunun yaklaşık 1/4'ü bu bakteriyi taşıyor galiba, değil mi? Evet, 1/4'ü bedeninde taşıyor ama hastalanmıyor. Ta ki bağışıklık sistemi zayıflayana kadar, stres, yetersiz beslenme falan bedeni yorduğunda o kuşatma ordusu hapishanesinden çıkıyor ve ciğerleri yavaş yavaş içeriden yemeye başlıyor. Biyolojik mekanizma gerçekten binlerce yıldır kusursuz işliyor. Öyle ki Antik Mısır'da o 5000 yıllık mumyaların kemiklerinde bile bu hastalığın izlerini, o hapishaneleri görebiliyoruz. Guinness Rekorlar kitabına göre bilinen en eski bulaşıcı hastalık zaten. İnsanlık bu görünmez ana hep aynı çaresizliği anlatan farklı isimler takmış. Mesela Antik Çin'de metabolik çöküşü tarif etmek için Huayfu, yani çöken saray demişler. Antik İbranice'de şaşefet, yani eriyip gitme.
Avrupa'da da çok uzun süre consumption yani tükeniş adıyla anılmış. Düşünsene, sevdiklerinin kelimenin tam anlamıyla gözlerinin önünde ağır ağır bir iskelete dönüşmesini izliyorlar. Aylar, yıllar boyunca o bedenlerin erimesini izlemek. Burada büyüleyici ama bir o kadar da trajik olan şey şu aslında. Yüzyıllar boyunca neyle savaştıklarını bilemediler. Evet, Hastalığın görünmez bir mikrop tarafından bulaştığı fikri çok ama çok yeni bir keşif. Hipokrat döneminde falan bunun genetik bir kusur olduğuna inanılıyordu. Doktorlar hastalarla ilgilenmeyi bile reddediyordu. başarısız görünmemek için. Aynen öyle. 19. yüzyıla kadar insan bedeni kapalı karanlık bir kutuydu. Bunu yazar John Green'in paylaştığı çok çarpıcı bir detay üzerinden düşünelim. Yıl 1804. Sanayi devrimini ateşleyen, o buhar makinesini mükemmelleştiren deha James Watt'tan bahsediyoruz. Hı hı. İnsanlık tarihinin yönünü değiştiren bir mühendis. Ama kendi oğlu Gregory vereme yakalandığında çaresizliğin dibini yaşıyor adam. Oğlunu kurtarmak için neler yapıyor? Evet, ona azot oksit solutacak pneumatik bir makine falan icat ediyor. Çünkü o dönem cilerlerdeki gaz dengesinin bozulmasının hastalığa yol açtığına inanılıyor. Ama elbette bir işe yaramıyor ve 20'li yaşlarındaki o parlak genç Gregory ölüyor. Tıp dünyasının ne kadar el yordamı ile ilerlediğini görmek cidden sarsıcı. Düşün yani, stetoskop yok, tansiyon aleti yok, mikrop teorisi hak getire. Zaten hastalıkların mikroorganizmalardan kaynaklanabileceği teorisinin olmadığı bir dünyada iç işleyişe dair inançlar bugün bize komik hatta biraz ürkütücü geliyor. Nasıl mesela? Mesela 18. yüzyıl Almanya'sında Doktor Storch adında son derece saygın bir hekim var. Bu adam yutulan bir iğnenin tam 18 yıl sonra hastanın bacağından çıkabileceğini ciddiyetle inanıyor. Şaka yapıyorsun. Hayır, gerçekten kayıtlar var bununla ilgili. Vücut sıvılarının dengesine yani humoral teoriye inanıyorlar o dönem. Hal böyle olunca da hastalığın mekanizması bilinmediğinde insanlar çaresizce uydurma tedavilere yöneliyorlar doğal olarak. Hiçbir bilimsel temeli olmayan tedaviler hem de. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor biliyor musun? Çünkü o uydurma tedaviler sadece tıp tarihini değil, bir kıtanın kültürünü, haritasını ve hatta modasını bile değiştiriyor. Evet, John B. Stetson hikayesi. Bize dinleyen dostum sen de şaşıracaksın buna. 1850'lerde New Jersey'de yaşayan bir şapkacı olan Stetson bir gün o korkunç belirtiyi yaşıyor. Kan tükürmeye başlıyor. Doktora gidiyor ve verem teşhisini oluyor. O dönemin en popüler tedavisi sence ne? Seyahat kürü. Aynen öyle, seyahat kürü. Çünkü hastalığı kirli ve rutubetli doğu yakası havasını yarattığına inanıyorlar. Vahşi batının o sert, sıcak ve kuru havasının ise ciğerleri iyileştireceğini düşünüyorlar. İnsanlar batıya gel ve yaşa vaadine tutunup akın akın göç ediyorlar. Şehirlerin nüfus yapıları bir anda değişiyor. Stetson da bu umutla Vahşi Batı'ya gidenlerden. İşin ilginç tarafı mucizevi bir şekilde o %20'lik şanslı azınlığa giriyor ve hastalığı yeniyor adam. Vücudu direniyor demek ki. Sağlığına kavuştuğunda da etrafına bakıyor ve batıdaki insanların taktığı şapkaların ne kadar kullanışsız olduğunu fark ediyor. İçi böcek kaynayan rakun kürkleri veya ilk yağmurda eriyip giden kalitesiz hazır şapkalar falan takıyorlar. Çöl koşullarına hiç uygun değil tabii. Değil. Stetson da şapkacı ya, pratik bir çözüm üretiyor. Geniş kenarlı, güneşi kesen, sağlam malzemeden o ikonik kovboy şapkasını icat ediyor. Yani Vahşi Batı efsanesinin o en havalı simgesinin arkasında ölmek üzere olan veremli bir hastanın şifa aradığı bir yolculuk var aslında. Ya bu seyahat kürünün Amerikan tarihi üzerindeki tek etkisi modada değildi üstelik. Haritadaki sınır çizgilerini bile baştan çizdi bu durum. Ne açıdan? New Mexico'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. eyaleti olma sürecine bakarsan bir mikrobun siyaseti nasıl şekillendirdiğini görürsün. Kongre 10 yıllar boyunca New Mexico'nun eyalet olma talebini reddediyor. Sebep ne peki? İspanyolca konuşan halklardan ve yerli kabilelerden oluşuyor. Bölge yetkilileri de kongreden onay almak için beyaz ve İngilizce konuşan bir nüfusa ihtiyaç duyuyorlar. Akıllıca ama tuhaf bir hamle yapıp
New Mexico'yu verem hastaları için bir cennet olarak pazarlamaya başlıyorlar. Yeni akciğerler diyarı sloganıyla kampanya başlatıyorlar. İnanılmaz bir pazarlama stratejisi. Öyle. Binlerce beyaz, İngilizce konuşan hasta New Mexico'ya akın ediyor. 1910'a gelindiğinde nüfusun %10'u dışarıdan gelen verem hastaları. Bu demografik değişim sayesinde de 1912'de eyalet statüsünü kazanıyorlar. Sınırları bir bakteri belirliyor yani. Yalnız dur orada araya gireyim. Madem bir bakterinin tarihi nasıl şekillendirdiğini konuşuyoruz, o zor soruyu sormam lazım. John Green'in notlarında Birinci Dünya Savaşı ile verem arasında doğrudan bir bağlantı kuruluyor. Yani bana gerçekten milyonlarca insanın öldüğü Birinci Dünya Savaşı'nı veremli 3 gencin başlattığını mı söylüyorsun? Bu biraz zorlama bir okuma değil mi sence de? Şimdi tarihi tek bir mercekten okumak her zaman risklidir. Bunu kabul ediyorum. Yani emperyalizm var, silahlanma yarışı var. Aynen öyle. O devasa çarkların arasında milliyetçilik, ittifaklar falan bir sürü şey var. Ancak o çarkları harekete geçiren ilk kıvılcıma baktığımızda göz ardı edemeyeceğimiz psikolojik bir detay var. Suikastçılar? Evet, 1914'te Arşidük Franz Ferdinand'a suikast düzenleyen gruba, özellikle Gavrilo Princip ve arkadaşlarına bakalım. Bu gençlerin üçü de 19 yaşında ve üçü de ölümcül derece verem hastası. Anladım. Kaybedecek hiçbir şeyleri yok yani. Zaten öleceklerini biliyorlar. Tam da bu. Sürekli kan öksürüyorlar, bedenleri eriyor ve kurtuluş şansları sıfır. Yakında öleceklerini bilmek onlara o karanlık cesareti, o inanılmaz pervasızlığı veriyor. Yanlarında siyanür hapları falan da taşıyorlar galiba, değil mi? Evet, hapları yutup ölmeyi göze almışlar zaten. Hastalık savaşın tek nedeni değildi ama o tetiği çekecek cesareti sağlayan kusursuz bir katalizördü. Gençliklerini çalan o mikrop onları dünyanın kaderini değiştirecek kadar pervasızlaştırdı. O zaman tabloyu şöyle bir toparlayalım. 19. yüzyılda zengin fakir dinlemiyordu bu hastalık. Dünyanın en zengin adamı Jay Gould'u da, Bronte kardeşleri de, o gençleri de sildi süpürdü. Kesinlikle. Ama 1950'lere geldiğimizde antibiyotiklerin keşfiyle oyunun kuralı değişti. Verem tamamen tedavi edilebilir bir hastalık oldu. Peki nasıl oluyor da tedavisini bulduğumuz bir hastalık bugün hala yılda 1 milyonun üzerinde can alıyor? Bu incelemenin kalbindeki en yüzleşmesi zor mesele bu işte. Ugandalı doktor Peter Mugayini'nin o sarsıcı lafı her şeyi açıklıyor aslında. İlaçlar hastalığın olmadığı yerde ve hastalık ilaçların olmadığı yerde. Vay be! Laboratuvarda zafer kazanıldı ama ekonomik sistem bunu paylaşmayı reddetti. Aynen öyle. İlaçlar zengin kuzeyde birikti, hastalık yoksul güneyde. Bak bu konuda yazar John Green'in Sierra Leone'deki hastane ziyareti sistemin nasıl çöktüğünün çok acı bir kanıtı bence. Lacca Hastanesi'ne gidiyor Green. Burası eski bir cüzzam kolonisi. Ormanın içinde bir yer. Atmosferi o dışlanmışlığı veriyor insana zaten. Pencerelerde demir parmaklıklar, elektrik yok, su yok. Orada Henry adında 17 yaşında bir hastayla tanışıyor. Çocuk gibi görülen hasta değil mi? Evet, cılız bacaklı, küçücük bir çocuk. Green, çocuğun en fazla 9 yaşında falan olduğunu sanıyor ama doktorlar onun 17 yaşında olduğunu söylüyor. Yetersiz beslenme ve verem, metabolizmayı yıllarca rehin alıp onu çocukluğuna hapsetmiş. Ve bu çocuk orada tedavi gören şanslı hastalardan biri sözde. Maalesef öyle. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Sorun sadece ilacın olmaması mı? Hayır, ilaç oraya ulaştığında bile tedavi o kadar acımasız ki altyapı olmadan işe yaramıyor. Bu basit bir hap yutma işi değil, aylarca avuç dolusu hap ve deri altında ateş gibi yanan iğneler var. Karaciğeri de mahvediyor sanırım. Gözler sararıyor, eklemler ağrıyor. Ama en sarsıcı yan etki ne biliyor musun? Beklenmedik bir şekilde açlık. Biyolojik nedeni inanılmaz cidden. Hastalık vücuttayken tüm enerjiyi sümürüp iştahı kapatıyor. Ama antibiyotik işe yaramaya başlayınca vücut uykudan uyanıyor. Hasarı onarmak için devasa bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Evet, beyne inanılmaz bir kalori çığlığı gönderiyor. Öğlen yemeğini kaçırmak gibi değil bu. Hücresel bir hayatta kalma paniği. Maria adındaki o genç kadının hikayesini okuyoruz notlarda. O çamur çorbası meselesi. Aynen. Hayatta kalabilmek için çamurdan çorba yapıp içmeyi, kurumuş dalları çıtır çıtır yemeyi hayal edecek kadar büyük bir açlık çekiyor kız. Ve sistem burada çöküyor işte. Küresel sağlık fonları antibiyotik gönderiyor ama yemek tıbbi bir bütçe sayılmıyor. Hastalar da dayanamayıp hastaneyi terk ediyor. Kesinlikle. Açlıktan delirecek duruma gelenler tedaviyi yarıda bırakıp yemek bulmaya gidiyorlar.
İşte o an felaket başlıyor. Süper bakteriler doğuyor değil mi? Evet. İçeride sağ kalan bakteriler antibiyotiği tanıyıp mutasyona uğruyor ve ilaca dirençli süper bakterilere dönüşüyor. En iyi silahlar elimizde ama askerlerimizi aç bıraktığımız için savaşı kaybediyoruz. Biraz geriye çekilip bakalım o zaman. Neden Sierra Leone gibi bir ülke bu durumda? Biz hep coğrafya, kaderdir, iklimleri kötü falan demeyi severiz. Gerçekten doğal bir yoksulluk mu bu? Hiç alakası yok. Dünyanın en kaliteli elmaslarına sahip orası. Sierra Leoneli doktor Baylor Berry'nin muazzam bir lafı var. Diyor ki, neden yoksul olduğumuzu anlamak istiyorsanız demiryolu haritamıza bakmalısınız. Bizi dinleyen dostum, o haritayı zihninde canlandırmanı istiyorum. Normalde demiryolu ülkenin kan damarıdır. İnsanları birbirine bağlar. Ama sömürgecilerin çizdiği o haritada dalların hiçbiri birbirine değmiyor. Sadece madenlerden limanlara inen dümdüz çizgiler. Aynen, ülkeyi inşa etme haritası değil, yer altındaki zenginliği hızla Avrupa'ya kaçırmak için kurulmuş bir hortumlama mekanizması. Orayı kalkındırmak olmadı ki hiçbir zaman. 1950'lere gelindiğinde İngiltere'de yaşam süresi 69 yılken sömürdükleri Sierra Leone'de 30'un altındaydı. Bu sömürü sadece madenleri değil, nesilleri de çaldı. O köle ticareti döneminde yakalanan Kavele adındaki çocuğun hikayesi çok acı. Çocuğun asıl adı siliniyor, yakalandığı yolun adı veriliyor ona. Sürekli bir köklerinden koparılma hali var. Ama tüm bu enkazın içinde yeşeren hayatlar da var. Beni en çok Henry'nin annesi Isatu'nun anlattıkları etkiledi. Batı'nın o klişe Afrika'da yoksulluk imajını yerle bir ediyor değil mi o hikaye? Kesinlikle. 70'lerde geçen çocukluğu hiç de trajik değil kızın. Neşe dolu, okula giden, arkadaşlarıyla oynayan bir çocuk. Çevirmenin o seçtiği kelime çok doğruydu burada. Evet, İngilizce woven demişler, yani dokunmuş. Toplumun o sıkı dokusuna işlenmiş bir hayat. Nicky Giovanni'nin şiirindeki gibi dışarıdan yoksulluk görünen şey içeriden sevgi dolu bir bağ olabiliyor. Ta ki 1991'deki iç savaşa kadar o savaş her şeyi paramparça ediyor, İsat'ı hamile haliyle o kaosun içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Ve Henry'yi o sığınakta doğuruyor işte. Yani yoksulluk ve hastalık bir kader değildir derken bunu kastediyoruz. Henry'nin o hastanede açlıktan çürümesi bir doğa kanunu değil. Yüzyıllar süren köle ticaretinden adaletsiz haritalara, elmas savaşlarından yemek bütçesi vermeyen fonlara kadar uzanan insan yapımı bir felaket bu. Buradan çıkan en acı gerçek şu aslında. Hastalıklar sadece bedenimizde büyümez, kurduğumuz sistemlerin zayıf noktalarında, eşitsizliklerin açtığı çatlaklarda kök salar. O zaman binlerce yıllık mumyalardan, vahşi batıya, suikastçılardan, Afrika'daki elektrik olmayan o hastaneye uzanan bu büyük tabloyla seni baş başa bırakma vakti geldi sevgili dinleyicimiz. Evet, ben de metnin felsefesinden yola çıkarak seni düşünmeye itecek provokatif bir soru bırakmak istiyorum ortaya. Nedir o? Biz tıbbi ilerlemeyi hep laboratuvarlarda, mikroskop başında hayal ediyoruz yani. Ama 1950'lerde tedavi edilebilen bir hastalık, sırf biz adaleti kuramadık diye, geçen yıl 1 milyondan fazla insanı öldürdüyse, Hı hı. belki de sıradaki büyük tıbbi devrim bir laboratuvarda değil de toplumlarımızı inşa etme biçimimizde gerçekleşmelidir. Acaba bugün sırf sesi çıkmayanları etkilediği için çözüldüğünü sandığımız ama gizliden gizliye kanamaya devam eden başka hangi iyileştirilmiş krizlerle yaşıyoruz? Vay canına, gerçekten bizi aynaya bakmaya zorlayan sarsıcı bir düşünce bu. Sevgili dostum, umarım kaynakların kökenine indiğimiz bugünkü derinlemesine incelememiz, tarih haritalarını ve sağlığı yepyeni bir gözle görmeni sağlamıştır. Yeniden görüşmek üzere.